Bu videoda orkide yapraklarının neden sarardığını tüm ihtimalleriyle tek tek göstereceğim. Hangi sararma tehlikeli, hangi sararma normal ve nasıl ayırt edeceğinizi net şekilde anlatacağım. Destek için videomu beğenmeyi, teşekkür bile olsa yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Orkid Goddess kanalıma hoş geldiniz. Diyelim ki bir orkideniz var ve uzun zamandır sizinle birlikte. Kökleri gayet sağlıklı ve aktif. Yapraklarında herhangi bir böceklenme yok. Yani her şey yolunda. Ama özellikle alt yaprakları burada gördüğünüz gibi önce buruşuyor ve sonra da sararıp kuruyorsa bu orkidenizin kendini gençleştirmeye aldığını gösterir. Gençleşmeye başlayan orkidenin hava kökleri fazladır, yeni kökler çıkartır ve yeni yapraklar vermeye başlar. Gövde kısmında uzama olur. Gövde uzadığı için bir müddet sonra gövdeden orkide ayrılır ve iki yeni orkide elde edilir. Bu tür yaprak sararmaları tamamen normaldir ve zararsızdır. Orkidelerde yaprak sararmasının bir diğer nedeni de uzun zamandır değiştirilmeyen, kullanılan ağaç kabuğudur. Eğer standart bir ağaç kabuğu kullanıyorsanız orkide saksınız için her 2 yılda bir değiştirmeniz gerekli. Yoksa içerisinde çok fazla canlı organizma ürer, asit dengesi bozulur ve bir müddet sonra adeta bir torf, toprak görünümünü kazanır ve bu da orkidenin önce köklerinin çürümesine sonra da yapraklarının sararmasına neden olur. Yaprak sararmasının bir diğer nedeni de saksıda biriken fazla tuzlar yani minerallerdir. Orkidenizin uzun zamandır saksısını değiştirmediyseniz, doğal gübre ya da normal gübre kullandıktan sonra belirli aralıklarla saksıyı yıkamıyorsanız, kullandığınız her gübre orkide toprağında birikmelere neden olur. Saksı üzerinde böyle beyaz birikintiler görüyorsanız bu tuz birikiminden kaynaklıdır. Bunun önüne geçmek için ayda bir saksı toprağını yapraklara su gelmeyecek şekilde musluk altında yıkayın. Tabii su çok soğuk olmasın. Orkidelerde mantar hastalığı aslında herkesin az çok dilinde olan ama tam olarak teşhis edemediği bir hastalıktır. Eğer orkideniz sürekli kapalı yerde kalıyorsa, yani herhangi bir hava sirkülasyonu olmuyorsa, durağan bir yerdeyse, orkide saksısında bir nem dengesizliği varsa, yani çok uzun süre orkide saksısı nemli kalıyorsa, ayrıca yanlış bir yöntemle sulama yapıyorsanız, orkidenizin mantar olması kaçınılmazdır. Orkideyi sularken yaprak aralarına su gelmesin. Bu herkesin duyduğu bir cümledir. Peki ama neden? Çünkü hastalığa neden olan mantar sporları su ile kök salıyorlar, su ile çoğalıyorlar, su ile orkidenizi öldürüyorlar. Yani siz mantar hastalığı başlamış olan orkidenin yapraklarına su değdirdikçe bu hastalığı daha da çok yayıyorsunuz. Mantar hastalığı yapraklarda ilk önce siyah halkalar şeklinde görülür ve bu halkaların etrafı zamanla sararmaya başlar. Eğer hastalık çok da ilerlemişse bundan sonraki aşamada yapraklar sulanmaya başlar. Yani sulu bir şekilde sararma görürsünüz yapraklarda. Peki diyelim ki orkidenizin bir dalında mantar hastalığı fark ettiniz. Ne yapmanız lazım? Orkidenizi nasıl kurtarabilirsiniz? Eğer tedavi etmezseniz orkidenizi tamamen öldürürsünüz. Yapmanız gereken ilk şey hemen sulamayı kesmek. Tabii bu orkidenizi tamamen susuz bırakmak anlamına gelmez ama dediğimiz gibi mantar sporlarını çoğaltan şey su olduğundan orkideyi sulamayı bir müddet kesiyorsunuz. Ve en garanti yöntem olarak saksınızı değiştirebilirsiniz. Yeni bir saksı harcıyla orkidenize kök temizliği yaptıktan sonra yeniden orkidenizi saksıya dikebilirsiniz. Tabii ki saksı değişimi yeterli değil. Bu mantarı tedavi etmeniz lazım. Bunun için doğal yöntemlerden faydalanabileceğiniz gibi bir antifungal ilaç da kullanabilirsiniz. Doğal yöntem olarak tarçından kesinlikle faydalanın.
1 litre suya 1 silme tatlı kaşığı tarçını sade su, tarçınlı sulama döngüsü şeklinde hafif nemli köklere verebilirsiniz. Ayrıca enfekte olan yaprağı kestikten sonra da muhakkak kestiğiniz bölgeye tarçın sürmeniz lazım. Tarçın hem mantarın yayılmasını engelliyor hem de o bölgeyi kurutarak yaprağın tamamen çürümesine engel oluyor. Orkidelerde yaprak sararmasının bir diğer nedeni de doğru sulama yapmamaktır. Orkidenizi sadece kökleri griye döndüğünde daldırma yöntemiyle sulayın. Fazla su orkidenin düşmanı olduğu gibi az sulamakta orkidelerde yaprak sararmasına ve kurumasına neden olur. Profesyonel orkide yetiştiricilerin kullandığı teknik daldırma yöntemidir. Maksimum 10 dakika olacak şekilde orkidenizi klorsuz bir suda bekletin. Köklerin sağlıklı ve dengeli şekilde sulanmasına destek olun. Daldırma yönteminden kesinlikle korkmayın. Orkideniz suyu yeteri kadar alıyor ve dengeli bir şekilde saksı karışımı hazırladıysanız, drenajı sağlamsa köklerde herhangi bir çürümeyle karşılaşmazsınız. Bir takipçim orkidesini sulamaktan çok korktuğunu, hatta ölçerek suladığını söylemişti. Şırıngayla suladığını söylemişti ve yaprakların buna rağmen kurumaya, solmaya, buruşmaya başladığını söylemişti. Bu gayet normal. Çünkü her orkide için ölçerek sulama doğru bir yöntem değildir. Mesela normalde her orkide için 70 mililitre yarım çay bardağı su yeterli olarak söylenir. Ama bu yöntem sadece orkidenizin kökleri saksı dibine kadar ulaşıyorsa çalışan bir yöntemdir. Yani orkide kökleri saksı dibinde biriken o suyu alacaktır ve yeteri kadar sulanmış olacaktır. Ama kökleri saksı dibine kadar gelmeyen orkide susuz kalacaktır ve bir müddet sonra yapraklarda buruşma ve tabii ki sararma meydana gelecektir. O yüzden orkidenizin durumuna göre doğru sulama yöntemini tercih edin. Orkidelerde yaprak sararmasının bir diğer nedeni de her dönemde aynı gübrelemeyi yapmaktır. Yani diyelim ki çiçekli bir orkideniz var. Kökleri sağlıklı ve gelişimi gayet güzel. Çiçek açmış orkidenize çiçeksiz dönemdeki gibi gübre vermeye devam ederseniz bir müddet sonra orkidenizin yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlayacaktır. Bunun nedeni çiçekli orkidenin artık dinlenme döneminde olmasıdır. Çiçekli orkide seyrek gübreleme ister ve muz kabuğu ve pirinç ile hazırlanan gübreler bu dönemde güvenli gübrelerdir ama sadece ayda bir verilmesi gerekir. Bu orkidem çiçekli dönemdeki bir orkideydi ve bu hatayı yaptığım için 2 tane yaprağını kaybetmişti. Şu an gayet sağlıklı. Orkideniz mantar hastalığına yakalanmadıysa sararmış yaprağı koparmakta acele etmeyin. Tercihen yaprağın kuruyup kendi kendine kopmasını bekleyin. Eğer koparmak isterseniz de yaprağı ortadan ikiye ayırdıktan sonra bir cımbız yardımıyla köklere zarar vermeden sararmış yaprağı gövdeden ayırın. Çiçekli dönemdeki orkidenizi sade su ile sulamak en güvenli yöntemdir. Yaprak sararmasının diğer nedeni de güneş yanığıdır. Özellikle direkt güneş ışığı alan yerlerde orkidelerdeki yaprak yanması kaçınılmazdır. Ve maalesef güneş yanığının geri dönüşü yoktur. Orkidenizin yerini yaz, kış ve baharda güneşin durumuna göre değiştirmeniz gerekebilir. Eğer orkide yeteri kadar ışık almıyorsa koyu yaprakları vardır. Yeteri kadar ışık alan orkidenin yaprakları daha canlı ve açık yeşildir. Orkide yeteri kadar ışık almazsa bir müddet sonra yapraklarda hastalıklar başlar, sararmalar başlar, orkideniz ölür. Bu arada her hafta kanalımda orkide bakımına dair çok güzel püf noktalar paylaşıyorum. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin.